Canım. Olmaz. Bak katiyen olmaz. Bak. Anne ne olmaz? Astımım var benim. Eve köpek sokamazsın. Git dışarıda sev. Anneciğim sakin ol, bir otur. Bir sakin ol, nefes al. Ha. Bak bu köpek var ya bu köpek. Bak dosyanın içinde, iş için bu. Tamam mı? Merak etme. Bizim Alaz Bey'in müvekkiliyle komşusu köpeği paylaşamıyorlarmış. Bu var ya bu köpek. Ya geceleri müvekkilin evinde kalıyormuş. Sabahları da komşunun evine gidiyormuş. Biliyor musun? Aşkım ne oldu? Niye ağlıyorsun şimdi? Köpek sahibini aldatıyormuş ya. İşte babanın beni aldattığı gibi. Anneciğim şimdi bu köpekle babamın ne alakası var? Canım bak sen ağlıyorsun ama bunu çok komik de bir hikayesi var. Hiç ağlanacak bir şey değil. Nasıl ortaya çıkmış biliyor musun? Komşu köpeği hasta diye ameliyat ettiriyor. Köpek akşam eve gitmeyince kadıncağız da telaşlanıyor. Her yere ilan yapıştırıyor. Öyle ortaya çıkıyor biliyor musun? İşte babanın beni aldattığının ortaya çıkması gibi. Aynı. Sen de mi kayıp ilanı verdin? Yani babama. Baban halana gidiyorum diye gitti. Gidiş o gidiş. Meğersem o kadın hem de beni idare ediyormuş. Yani anneciğim bu ikisi arasında bir bağlantıyı nasıl kurdun ben bilmiyorum ama... ...senin eğer buna moralin bozuluyorsa hadi gel başka bir şey konuşalım biz. Halana küstüm ya. Nasıl arayamaz diye ondan öyle söylemiş. Ben halana niye küstüm? Ben çok severdim o kadını. Ay, çok iyi bir insandı o. Niye küstüm ben ona? Ya niye küstüm ya? Üzmeseydim keşke. Anneciğim bak böyle yapma. Tamam mı? Ben bu haline hem çok kızıyorum hem de çok üzülüyorum. Tamam mı ya? İnsan bir adamın yolunu 2 hafta gözler. 1 ay gözler. Hadi diyelim ki 6 ay koş peşinden. Ne yapıyorsun? Ama o kadar yıllar yılı da olmaz ki. Tamam ağlamıyorum tamam. Mesaj mı geldi? Dicle'ye gel. Olaylar. Evet anneciğim al. Melike mesaj atmış Dicle'lerdeymiş de. İyi hadi sen de git. Bak çok çalıştın. Mola olursan hadi git sen de. Yavrum ben seni bu halde nasıl bırakayım gideyim? Ne varmış halimde? Bak ağlamıyorum ben. Ağlamıyorum. Seni yerim. Canım kızım benim canım kızım. Tamam sen burada dur. Muhitimize geldik diyorsun yani. Evet biri görür. Babam mesela senin beni bıraktığımı görse dalar. Hani sana fiziksel bana psikolojik. Bak hem kızlar duysa gurursuz olurum. Yani mahalleden biri duysa tüm dünyanın haberi olur zaten. Yani bütün korkularım aynı anda gerçekleşir. Yani hem psikolojik çökmüş olurum hem de gurursuz biri olurum. Yani hiç gerek yok. Aşkta gurur olmaz Setenay. Sen mi diyorsun bunu? Maalesef ben diyorum. Ya aşk galiba insanı biraz böyle bir arabesk yapıyor ya. Bir zaaf anıydı, yaşandı bitti. Ben laptoptaki o düğün videolarını sileceğim. Sen de evin anahtarını ev sahibine verirsin, evden de kurtulmuş oluruz. Biz de bir daha asla ama asla görüşmeyiz. Setenay. Ya seni seviyorum. Yani ailelerimiz, yani daha doğrusu benim annem saçmaladı diye neden bunun cezasını biz çekiyoruz? Ne yapacağız peki? Barışırsak... Yok biz barışamayız. Ya babamın kalbine iner bir kere.
Annem beni evlatlıktan reddeder. Bir de kızlar konuşmaya başlarsa yok ben bunları çekemem. Aa, Ya bak, başta biraz atarlanabilirler ama sonra hepsi bu duruma alışır. yo, ben en güzel günlerimi ailemle ve arkadaşlarımla küs geçirmek istemiyorum. Alıştıra alıştıra söyleriz. Hem biraz zaman geçmiş olur, ortalık durulur, sakinleşir. Biz seninle gizli gizli buluşuruz. Evimizde. Ben evimizi geri vermeyi düşünmüyorum. Sebahat teyze, Ne yapıyorsun? saklanıyorum. Sebahat teyze geçiyordu. Geçiyor mu? Orada mı hala? Gitti. De, iyi bir bak el. Gitti gitti. Sebahat teyzeye yakalanıyordu. Bu ne demek biliyor musun? Yani bütün korkularım gerçekleşmek üzereydi. Ben gidiyorum. Sen de hemen git. Ev? Kalsın. Şimdi fare gibi o parkın etrafında yürüyeceğiz öyle mi? İstersen buradan Eminönü'ne gideriz. Zaten anca sabah bulur. Bir poğaça açma yer geri döneriz. Ya sıkılıyorum sen sıkılıyorum ya. Vallahi billahi sıkılıyorum ya. Fare gibi dolaşıp duruyoruz. Tamam. O zaman sohbet ederiz. Günün nasıl geçti onu anlatırsın. Ne bileyim ben kendini nerede görüyorsun? İlişkimiz hakkında falan konuşuruz. Ne biçim konuşuyor ilişkimiz. Koca çocuklarımız var bizim ya. Söylediğin lafa bak. Dicle. Evet anne, haklı babam. Koca çocuklarınız var. Hamdolsun canım. Bana bak çaydanlığın altı yanıyor biliyorsun. Sakın onu kapatmayı unutma. Tamam? Nursel abla, yürürken arada squat da yap tamam mı? Popoyu taş gibi yapıyor. O ne ki nasıl yapılıyor? Bak şöyle gösteriyorum. Bak şöyle. Ben göstereceğim sana. Sen sonra çalıştır beni. Ya yürü Allah aşkına tövbe estağfurullah. Dicle unutma. Unutmam anne. Açık çayın altı. Ama taş gibi oluyor baba. Annem kötü etkileme. Ne var be sende? Ay salmadı adamı ya, salmadı. Evet. Gittiklerine göre, yalnız kaldığımıza göre gündeme girebiliriz. Olaylar nedir olaylar? Ne olayı ya? Olay falan yok. Bizim işimiz var, iş arkadaşlarımız var. Olay falan yok. Bir şey oldu yok ya. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Endişelenmeyin arkadaşlar. Sizi bugün de hikayesiz bırakmayacağım. Çünkü bende var. Arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım. Bu arkadaşınız biriyle tanıştı. Ya! Filmlerdeki gibi bir anda. Önce kitapçıda karşılaştık. İkimiz aynı kitabı almak için uzanınca Aman. Bugün de ne edebiyat yaptı be. Biz de Alazbele Saf'a gittik. Ya! bu yeni kitapçı. İkimiz aynı kitaba uzanmak için böyle ellerimizi uzatınca ellerimiz birbirine değdi. Yemin ediyorum aynen böyle oldu. Ya. Sonra ofise gitmeden önce bir kahve alayım dedim. Kahvemi aldım. Arkamı bir döndüm. Yine bu. Dicle'm bu adam seni takip etmiş olmasın? Yani senin prens sandığın kişi acaba sapık mı? Arkadaşlar sapık falan değil çocuk ya. Neden değil? Çünkü karşılaşınca o da en az benim kadar şaşırdı. Nasıl yani? Ay çok şaşkınım dedim. Yani demedi ama öyle ima etti yani öyle davrandı. Bana dedi ki kitabı okuduktan sonra kitabın üzerine konuşmak ister misin dedi. Ya. Ben de isterim tabii dedim yani niye istemeyeyim? Ben en iyisi sosyal medya adresimi vereyim dedim. Verdim. Ya çok tatlıymış bu. Şimdiden kitabın 20 sayfasını okumuş. Bakın cümleleri yazmış. Bakayım. Ay ne yazmış? Ay çok ezik ya. Yani kitaptaki bütün romantik cümleleri cımbızlayıp onları yollamış sadece. Ne yapsın bebeğim? Çocuk dümdüz bildiği yoldan gelmiş. Ne yapsın? Şey daha mı aksiyonlu kitabın arasına sinema bileti koymak? Çok komik. Bir dakika. Bir olay yok. Biz işimizde gücümüzdeyiz, ekmeğimizdeyiz. Gündem yok. Nedir bu bilet? Patronu var ya. Bunu
sinemaya çağırmış. Ya. Sonuç? Zafer. Bir dakika. Ya Güneş'in patronu şey değil miydi? Böyle zarif, yakışıklı, hoş, beyefendi adam falan filan. Sonuç niye 0? Öyle işte. Var mı? Hadi Dicle'cim bir şey anlatıyordun sen. Devam et hadi. Bu burada bitmedi yalnız gözüm üzerinde. Tamam anlatıyorum. Bu Sergen Bey'le iyi ki o buluşmaya benzer bir gece yaşamıştık ya. İyi ki o gece bir şey olmamış aramızda. Niye? Ya adam bildiğin böyle ön yargılı bir insan çıktı. Bu beni elimde poşetlerle gördü. Asansörde karşılaştık. Hemen şey diyor bana. Ne oldu? Hemen primine gittiğin ayakkabıya çantaya mı yatırdın? Yatırdık mı? Konuyu dağıtma Melike. Yani bir kısmıyla almış olabilirim ama konumuz o değil. Yani yatıracağım tabii ki de belli bir kısmını. Ama önemli olan burada arkadaşının ön yargıya boğulması. Boş ver sen boş ver. Sen işine bak. İşini yap sen boş ver. Iy. Bir de adamın benden hoşlandığını sanmıştım. Gerçi pardon ben sanmadım. Can dostlarım, arkadaşlarım benim öyle sanmama sebep oldu. Benim aklımda bile yoktu. Güneş görüyor musun? Bu kaşık da yere düştü. Dur ben sana aramanda yardım edeyim. Evet. Bunu var ya ara ara hatırlatacağım size. Hiç unutturmayacağım bunu. Ay tüh. Duyamadım bir şey diyordu Dicle de ben bekliyorum. Kaşın. Kaşık. Kira kontratını enflasyona eşleyip ayvayı yiyenler görselleri. Yanlış dosyayı göndermişim. Esas olan ekte. Ne yapıyorum ben? Ya kızlar, bu arada Yiğit, neydi senin bu şeydeki kitapçıdaki çocuğun adı? Deniz. Ha, hiç Deniz gibi böyle kitaplardan alıntı yapıp konuşmasına gerek yok. Çünkü kendisi bayağı bildiğin kitap gibi konuşuyor. Sabah Yiğit Bey'di, akşam Yalan yok yani. Bir tık yükselmiş olabilirim. Ama verdim terfisini. Yarın buluşuyoruz. Akşamüstü veya akşam iş çıkışında gelecek kendisi. Beni alacak. Böyle beraber bir şeyler içmeye gideceğiz. Hafif bir elektrik. Bakacağız. Hayat devam ediyor diyorsunuz yani. Ay yani ben de sürekli böyle laf sokan bir insana dönüştüm. Yapmamam lazım. Tamam. Tabii ki hayat devam ediyor. Devam etmemiz lazım. Ben de devam ediyorum hayatıma. Mesela şimdi sahibini aldatan köpeğin davasına bakıyorum. Bir dakika ya. Bir dakika lütfen. Yani Güneş bana bunu söylememeliydin. Köpekler de mi aldatıyormuş ya? Hani onlar bizim canımız, dostumuzdu. Hani sadakat timsallerdi. Bu kızlar kime güvenecek Melike? Ha? Kime güveneceğiz biz köpeklere de güvenemeyeceksek? Hii, ben çayın altını söndürmeyi unuttum. Ay Setenay mı geldi? Allah aşkına şu gururunuzu kırın artık. Ne olur barışın. Ben çok geriliyorum. Hadi. Setenay, affettim de, sana küsmedim de, seni çok seviyorum de. Yoksa seni öperek öldürürüm, anladın mı? Sen bir tanesin, sen asilsin, sen benim prensesimsin. Sen niye bakıyorsun? Ben kabayım. Ben beceremem öyle konuşmayı. Özür dilerim arkadaşım, beni affet ne olur. Tamam affettim. Yaşasın be o. O be rahatladım sonunda.
Ama bir daha ne Emre'den ne de o facia düğünden bahsedilecek, tamam mı? Tamam Emre zaten yok oldu bitti. Bir daha ağzımı açmayacağım onunla ilgili ben. Otur Ya prensesim Emre gel. kim ya? Emre kim? Emre'nin kafası gözü kopsun ya. Emre böyle Adana'nın 65 derece sıcağında cayır cayır yansın da bir bici vereni bile olmasın ya. Emre kim? Kim Emre? Canım çıktı vallahi ya. İyi ki geldik buraya ama. Evet bak 13.000 adım atmışız şahane. Anlat bakalım nasıl geçti günün? Neyini anlatayım ya işte. Bir ceviz masa siparişi aldım. Ondan sonra maliyeti çıkardım. Ne o altından mı sipariş veriyoruz deyip su koyuverdiler. Ya kardeşim ağaçla doğanın bir madeni, ceviz de altını değil mi? Ondan sonra acıktım. Acıkınca pilav üstü kuru söyledim. Sen tut pilavın üstüne nohut koy gönder iyi mi? Ondan sonra Dur tamam. Yani böyle bu kısımları atlasan da varsa böyle heyecanlı bölümler onları anlatsan Bekir. Ha? ya sen ne anlatayım işte. Bir marangozun heyecanı da bunlar işte. Ya. Neyse o zaman sen anlatma ben anlatayım. Hayatım bu Fırat'ın durumu çok kötü. Bu çocuk atlatamıyor bunu. Neyi atlatamıyor? Meryem'in ölümünü. Çocuk çok derin sevmiş Bekir. Nursel. Yazık oldu be. Sus sorma. Ne yapacağız biz bu çocuğa? Çaylar. Gel. Büyük Havadis nihayet barıştılar. Sorma, fark ettim. Vallahi yerim ikinizi de. Bunlar kavga ediyor, biz geriliyoruz. Bir daha istemiyorum böyle şeyler. Uslu durun. Ne yaptın Setenay? Nasıl geçti buluşma? Buluşma iyi geçti. Gittim, lafımı soktum, çıkıp gittim. Gülüm, kime laf soktun sen? Arkadaşıyla buluşacaktı ya okuldan. Kızım niye laf soktun kıza durduk yere? Ha, sen onu diyordun. Kimi diyeceğim? Yok ben de ondan bahsediyordum. Ya bizim bir okulda not davamız vardı. O kavga bugün patladı. Anlamadım ben de. Ne notmuş ya gerginliği bunca yıl sürmüş. Seni şimdiden özledim. Hay prensesim sen deve misin? Ayol bunca sene kin gütmek ne ya? Hayır, ayrıca böyle bir kin gütmeye ihtiyacım varsa şurada gül gibi öküz, şerefsiz, vicdansız Emre var. Ondan nefret et, ona kin güt. Sen beni özlemedin galiba. Cevap vermiyorsun. Kızlar, ben Emre'den o kadar nefret etmiyorum artık aslında. Anlamadım. Ya işte düğün telaşı, kafası karışmış olabilir, bir anafora kapılmış olabilir. Bir nefret etmiyorum yani. Aşkım. Onun kafası kopsun inşallah. O böyle Adana sıcağında var ya böyle 65 derecede cayır cayır yansın da önüne bir tane bici koyanı olmasın onun değil mi? İnşallah. Setenay. Bebeğim bak biliyorum. Gerçi yani biz nereden bileceğiz prenseslik müessesesini? Anca tahmin yürütebiliriz. Sen de çizgini bozmak istemiyorsun. Anlıyorum. Ama delirtme beni Setenay. Boz o çizgini ya boz. Nefret et şu adamdan. Hepimiz nefret ediyoruz. Ediyoruz değil mi? Evet. Pislik. Pislik ya. Ya benim arkadaşıma hayatın en büyük hayal kırıklığını yaşattı bir kere o adam. Ben seni görmemeye nasıl dayanacağım? Bu vicdansız var ya, bu öküz oğlu öküz var ya affedersiniz. Aynı zamanda yüzsüz olduğu için yarın öbür gün Setenay'ın kapısına da gelir bu. Öyle mi? Bak bir gelsin ben onu yakasından tutup nasıl atıyorum sokağa. Benim bu güzel arkadaşım onu affedecek kadar gurursuz mu be? Asla, asla. Kızlar, canım arkadaşlarım. Bebeğim Setenay'ın Emre'yi affetmesi için hafızasını falan kaybetmesi lazım. Selam bile vermez ona. Arkadaşlar bu çalan telefon kimi rica ediyorum açar mısınız? Benim böyle sürekli indirim için arıyorlar. Ben de böyle diye kaydettim. Hatırlayayım diye açmıyorum. Ver ben konuşayım. Onların öyle bir hakkı yok. Ben senin avukatınım neticede ver. Ben hallederim Ya ya. ver. Ben de hallederim. Dur. Cevap vermeyince merak ettim. Sesini duymak istedim. Ben bir daha aramayın demedim mi? Güzelim ama ayrılırken biz böyle konuşmadık seninle. Bak hala indirim diyorsunuz ya. Ben
Hayır beni rahatsız etmeyin daha fazla. Ne indirim ya? Müsait değilim şu an. Beni bir daha rahatsız etmeyin. Aramayın. Ne demek şimdi değil, hiçbir zaman vaktin yok. Ben onlara hukuki dayanağını söyleyeceğim. Böyle bir şey yapamazlar. Ver. Ha arama listesinden çıkarıyorsunuz. Aramayacaksınız yani. Ha tamam süper. Tamam. Kolay gelsin. Hallettim işte. Bir şey soracağım prenses. Sen indirim dedin. İndirim i ile başlıyor. Niye e diye kaydettin telefonuna? Terbiyesiz. Cibilliyetsiz. Vallahi cibilliyetsiz yani. Fikret sakin ol, bağırma şimdi. Ay nasıl sakin olayım Nursel Allah aşkına ya? Nasıl sakin olayım ben? Hayatım şimdi söylediğime pişman edeceksin. Ne oluyor? Senin o cibilliyetsiz Emre var ya, sokağa gelmiş bizim. Ne? Ya. Sabah Sabiha Hanım'ı aradım da onun böyle çok güzel bir volkan keki vardı. Onun tarifini alayım diye. Sonra ne bileyim bir şekilde konu döndü dolaştı. Tabii sizin damada geldi eski nişanlına. Peki konu nasıl volkan kek tarifinden Emre'ye döndü? Yani gerçekten muhabbetin akışını merak ettiğim için soruyorum. Ya şuna böyle dümdüz Emre demesene çocuğum. Ne bileyim cibilliyetsiz Emre de, terbiyesiz Emre de, arsız, hayasız Emre de, bir şey Emre de yani. Fikret, ne oluyor? Hoş geldin Nursel. Hoş bulduk. Ya sabah sabah rahatsız ettim sizi ama. Aa, abla sen daha işe gitmedin mi? Bak hem nişanlını terk etti bir de patrondan tekmeyi yiyeceğim. Sen o tekmeyi yiyeceksin. Çocuklar ne oluyor? Ya Cankurt, bir sakin ya. Bu cibilliyetsiz Emre bizim sokağa gelmiş. Ne? Nerede o? Ya Nerede o? bir dur Allah aşkına bir dur. Dün gece gelmiş. Böyle çekmiş arabayı bizim eve karşı. Sabiha görmüş, o söyledi. Ya bir de bir güzel biraları da içmiş. Sizin daireye baka baka. Sonra açmış müziği falan. Hepsini görmüş tabii. Bunların hepsini Sabaha teyze görüyor. Bak var ya ben o şeyi alayım. Sakin. Ya Cankurt ver şunu. Ver. Tövbe. Ay bir de sarhoş olup kapıya dayanıyormuş. Bacaklarını kıracağım. Bunun bacaklarını kıracağım Fikret. Cankurt bir sakin olur musun? Bak bundan böyle Setena'yı sen duraktan alıyorsun. Durağı da sen bırakıyorsun, tamam mı? Ay yok artık anne ya. Yok öyle. Hani düşünsene akşam böyle ne bileyim karşına çıkar, sinirini bozar. Abuk sabuk bir şey söyler, canını sıkar, üzer. Hiç gerek yok, doğru. Bak bir de eğer böyle iş yerine falan gelecek olursa hemen polisi arıyorsun çocuğum, tamam mı? Ya ama benim şapşik ablam şimdi refleks olarak merhaba iyi günler falan der. Yani bacaklarını kır diyorsun yani. sağ- Beni delirtmeyin. Cankurt sakin. Senin o ablan da öyle şeyler söylesin. Gör bak bakalım ben ona analık hakkımı helal ediyor muyum? Merhaba. Selam. Beni hiç almanıza gerek yoktu ya. Ben kendim gelirdim. Yok olur mu? Zaten şehir dışında oturuyor sayılırlar. Yani aracın yoksa biraz oraya gitmek zordur. O yüzden. Ben dersime çok iyi çalıştım. Davanın bütün detaylarına hakimim. Peki fakültedeyken adaleti böyle arayacağın aklına gelir miydi? Yoksul insanların evine hacca gitmekten daha iyidir. Bu işte sert olmayı biraz öğrenmen gerekiyor bence. Sadece adaletli olmak yeter bence. Ben herkese bir şans vermeye çalışıyorum. Sadece doğru olanı arıyorum. Kimin doğruyu söylediğini bilmek öyle sandığın kadar kolay olmuyor bazen. Bana en çok yalanı, en güvendiklerimi söyledi. Gidelim. Emre biz imkansız aşk olduk. Yani ev töre gibi. Annemin, babamın, kızların bedduası sana değil tüm İstanbul'a yeter. Yani ben öyle söyleyeyim sana. Ya, mesai dışı saatlerde arama beni. Tamam ben de seni. Pardon. Bu ne kadar acaba? 2500 TL. Çok. 1500 vereyim paketleyin. Yok mümkün değil. Olur. Ya size gelişi kaç bunun? Yani dürüstçe söyle anlaşalım. Hayır yani bunun maliyeti nedir yani? 2 kutu boya, bir kağıt. Eline sağlık. Dicle. Kahvem hazır mı? Teşekkür ederim. Ben de
kahvemi aceleyle alıp ofise gidecektim. 5 dakikan yok mu? Hadi lütfen. Güne seninle sohbet ederek başlamak istiyorum. Bilmem. Yani olur. Yani anladığım kadarıyla köpeğinizi öğlen bahçeye koyuyorsunuz ve tüm gün ne yaptığını düşünmüyorsunuz, doğru mu? Alaz Bey, biraz itham edici bir soru oldu. Sanki Cahide Hanım'ın anneliğini sorguluyormuşsunuz gibi. Yok asla. Yani anneliğinizi asla sorgulamıyorum. Yanlış anlamayın beni. Ben Mavişim'le hep bahçede oynarım. Ben ona top atarım, getirir, koşarız. Hatta selam bile verir. O bensiz yapamaz. Ben olmazsam yemek yemez. Kesin o kadın. Somonlu, karidesli mamayla kandırdı benim prensimi. Ya başka bir ihtimal olamaz. Ya benim prensim o kadının yanında vallahi böyle aklıma geldikçe midem bulanıyor. Ara vermek ister misiniz Cahide Hanım? İsterseniz bir soğuk su içirelim size. Biz köpekten bahsediyoruz değil mi hala? Konu değişmedi. Ama aldatılmak insanı sarsıyor işte. İster köpek olsun, ister insan olsun. Doğru. Yok, benim Mavişim beni aldatmaz. Zaafınla oynadılar benim prensimin. Ya ben o formda kalsın diye diyet mamayla besliyorum. Somonlu mamanın paketi açılınca demek... Acaba Cahide Hanım şey diyorum. Karşı tarafla bir daha görüşsek mi? Belki mahkemeye gitmeden çözeriz. Ne dersiniz? Yok, ben o kadınla asla konuşmam. Adalet çığlığımı duyacak. Ben buna inanıyorum. Benimle gelir misiniz lütfen? Buyurun. Buyurun Güneş Hanım. Ben yapamayacağım. Mavişimin odası. Kışları 24, yazları 22 sever. Uyku minderi huş tüyü. Oyuncakları %100 organik pamuk. Baksanıza, oyuncakların bile boynu bükük kaldı. Bu oyuncağın boynu bükük değil de sanki mavi köpek ısırıp da koparmış gibi. Hiç merak etmeyin. Hukukun bütün imkanlarını kullanıp köpeğinizi geri alacağız. Çok teşekkür ederim. Size güveniyorum. Kahveci sizin mekan oldu. Yıl dönümünüzü kutlamaya oraya gidersiniz. İlk buluşmadan yıl dönümüne zıpladınız. Yavaş. Pardon. Yok ya sorun değil. Ne diyordum? Ben özgürlüğüne düşkün birisiyim yani. Kafamın estiğine göre yaşıyorum. Yani Deniz tıpkı ben demek istemiyorum ama tıpkı ben. Ben de öyle kafama estiği gibi yaşamayı severim. Yani annem diyor ki mesela, bugün temizlik yapılacak. Anneciğim kusura bakma diyorum. Ben yürüyüşe çıkacağım. Çıkarım da dediğimi yaparım. Yani dönünce biraz ayarı yerim ama olsun. Dediğimi yapmış olurum. Her konuda böyleyim. Yani daha ciddi konularda da böyleyim. Tavrım hep nettir. Anladım. Yani benim hayatımdaki bağlılıktan bahsetmemiştim aslında. Yani ben ilişkilerdeki bağlılıktan da yoruluyorum. İş, dostluk, arkadaşlık. Olmaya başlayınca hemen kaçıyorum. Pardon. Matbaaya gidecek yazıları onaylamam gerekiyor da. Yok sorun değil. İşine bakabilirsin. İş önemli. Boğulduğunu hissettiği an topukluyormuş. Öyle diyor. Issız adam mı Bay Darcy mi? Bay Darcy kim be? Özgür erkek havası basıyor bence. Aslında içinde bir ilişki erkeği yatıyor. Hissediyorum. Kusura bakmıyorsun değil mi? Yok aksine sevdim yani. İşkolik olmanı sevdim. Yani cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama yani bazen kadınlar özel hayatlarını işin önüne koyuyorlar. Issız adama çekiyor. Ama çok hoş çocuk. Şimdi de zamanla ciddileşir. Anlaşıldı merkez. Bitti. Ne diyordun? Boğulduğumu hissettiğim an kaçarım mı? Gibi. Aynen. Yani mantıklı. Tabii bizim ülkemizde kurallar biraz fazla katı. Yani bir işe giriyorsun, 20 yıl orada kalmanı bekliyorlar. Arkadaşını 2 gün aramıyorsun, alınmalar falan. İlişkiler de tabii. Ne yapıyorsun? Neredesin? Biz şimdi ne oluyoruz? Bizim geleceğimiz ne olacak? Sorulmasın değil mi bunlar? Yani bence sorulmasın. Çünkü yani bunlar sorulduğunda anı yakalayamıyoruz yani. Anı kaçırmış oluyoruz.
Selam. Selam Sergen Bey. Benim mesaimin başlamasına 10 dakika falan kaldı. Ben geçeceğim. Mahmut Hoca muamelesi de gördün. Şahane. Acele etme. Yarım saat geciksen de olur. Sergen Bey, çalıştığım dergi grubunun sahibi. Merhaba. Deniz de... Nişanlın. Hep bahsediyorsun. Dicle, Yok, sen beni nişanlın olarak mı tanıdın? yok. Öyle tanıtmadım tabii ki de. Dicle, biz daha seninle dün tanıştık ya. Deniz, yanlış anladın gerçekten. Hiç alakası yok. Ben öyle bir şey demedim. Of. Hocam, Türk kızlarına ne zaman merhaba desen hemen evlilik planı yapıyorlar. Ya, yok. Ne oldu şimdi? İyi olan kazansın Davut Bey. Dalga geçme. Ceza davalarını bunun için mi bıraktım ben? Öyle demeyin. Müvekkillerimiz için ölüm kalım meselesi. Hadi bir gayret. Mahkemeye gitmeden belki içeride hallederiz. Maviyi bahçeye saldım güne lanet olsun. Ay her tarafı çit çekeceğim vallahi. Bir gelsin güzel yavrum benim. Gözümün önünden ayırmayacağım onu. Asıl ben ayırmayacağım gözümün önünden. Günlük güneşlenmeye bile tasmayla çıkaracağım yavrumu. Senin yüzünden küçücük kafeste kalıyor benim prensim. Onun iyiliğini düşünüp güzellikle bana bıraksaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Aa. Ama yeter artık ya. Vallahi bakın ben size söyleyeyim. Bu mahkeme aylarca sürer gider. Sizin de o yavrucuğunuz vallahi veteriner köşelerinde mahvolur. Yazık değil mi ona ya? Onu şu kadarcık düşünüyorsanız beraber bakarsınız. Olmaz. Ya bu neden olmasın? Bunu bir velayet davası gibi düşün. Bakın ben de ortak velayet çocuğuyum. Yoksa iki ebeveyn arasında helak olur gider çocuk. Ben kendimden biliyorum. Madem iki tarafı da bu kadar seviyor, bırakın öyle kalsın. Onun iyiliği, onun mutluluğu için. Güneş Hanım doğru söylüyor. Adalet gideceği yere varır ama çok yavaş yürür. Yani bu süreçte de Mavi veterinerde yaşanacak. Bence iyi düşünün. Aslında belki de en doğru olanı bu. Yani hem komşuyuz hem kendi kendine de gidip gelmeyi öğrendi. Keşke benim annemle babam da bu kadar mantıklı olabilselerdi. Ama benim bir şartım var. Adı Mavi kalacak. Başka türlü kabul etmiyorum. Yo, benim de şartım var. Adı Fırfır olacak. Aklıma harika bir fikir geldi. Adı bundan sonra Mavi Fırfır olsun. Ne diyorsunuz? Olur. 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 Meslekten soğudum yeminle. Ya inanabiliyor musun Deniz'e? O özgürlüğüne düşkün canım çocuğa. Sen Dicle'nin nişanlısı mısın dedi. Ama sen de ben nişanlıyım dedin. O da yanında birini gördü. Öyle düşünmesi normal değil mi? Vallahi hiçbir şey söyleme Dicle'm. Tamamen sen kaşındın. Ayol sahte nişanlıyı bile terk edemedin ya. Bizim insanımızın sorunu bu işte. Her şeyi fazla merak ediyor. Çok meraklı ya. Her şeyi öğrenmeye çalışıyorlar. Sanatın ve bilimin bir kaynağı sayılabilir aslında. Fazlası değil canım. Tamam, anlaşıldı. Sen bugün sakinleşmeyeceksin ama yine de ne yapıyoruz? Böyle derin nefes alıyoruz, 4 nefeste tutuyoruz, 4 nefeste veriyoruz, tamam mı? Bir de unutma, Sergen Bey ne olursa olsun senin patronun ve lütfen yalvarıyorum sana, rica ediyorum. Lütfen surat asma. Tamam mı bir tanem? Daha neler canım? Ne surat asması? Yani ben olgun bir kadınım. Neyse, işe geldim zaten. Hadi kapatıyorum. Öpüyorum sizi. Bay bay. Peki bir şey soracağım. Şimdi biz bu davayı kazanmış mı olduk yoksa kaybetmiş mi olduk? Mahkemeye gitmeden çözmüş olduk. En büyük başarı bu. Güneş, bu arada sen arabuluculuk eğitimi falan düşünüyor musun ileride? Yani ben çok iyi bir arabulucu değilim. İnsanlarla aramı bozmayı daha iyi beceririm. Ben gayet ciddiyim bu arada. Bence düşünmelisin. Bugün 3 kişiyi mutlu ettin. Mavi ve 2 annesiyle. Keşke benim annemle babam da velayet davasında bu kadar kolay anlaşabilseydi. Anlaşamadılar mı? Hayır. Annem babama karşı beni rehin aldı. Babamın beni göremeyince özleyip eve geri dönebileceğini düşündü. Babam aylarca beni çocuk icrasıyla görebildi. Kötüymüş. Ama sonra anlaştılar değil mi? Yani. Babam sonra başka bir kadınla evlendi. Bir kızı oldu. Beni özlemeyi bıraktı. Annem de eve geri dönmeyeceğini kabullendi.
Bu da bir son. Ama mutlu bir son değil. Mehveş Hanım'ın benden düzenlememi istediği bazı dosyalar vardı. Güneş. Bence baban seni hala özlüyordur. Yani insan seni nasıl özlemez ki? Prova baskı hazır. Masaya koyar mısın? Dicle, nişanlısın. Nişanlını aşırı seviyorsun. Ondan başkasını gözün görmüyor. Anlatıp duruyorsun. Buraya kadar tamam. Peki, ben seni bir erkekle kahve içerken görünce bunun nişanlın olduğunu zannetmem niye tavır sebebi oluyor? Ben size tavır falan almıyorum Sergen Bey. Ama rica edeceğim. Özel hayatımla ilgili bilgileri orada burada savrukça söylemezseniz memnun olurum. Bir nişanlın var değil mi? Var tabii canım. Ne münasebet. Yani tabii ki de var. İnsan böyle bir şey için niye yalan söyler ki? Bence de insan böyle saçma sapan bir yalan niye söyler ki? Değil mi? Söylemez. Yani ben olsam söylemem. Yani niye söyler? Oh, 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 oh. Afiyet olsun. Hani yeni açılan kahvaltıcıya gidecektik biz? Aman şikayet edip durma ya. Buradayız işte. Vallahi benim bir tane hafta sonum var. Oralarda serpme kahvaltıcı sıralarında helak falan olamam. O ne? Sanki bedava dağıtıyorlarmış gibi sıraya giriyorsun. 500 saat. Kapıda beklersin böyle aç açına ağzından salyalar akarak. Belki bir masa kalkar diye ama kalkmazlar. Kahvaltının üzerine de 40 tane çay içerler. Öğlen olmuştur, sen hala sırada aç aç bekliyorsundur. Cık, hayatta gitme. Ay ne abarttınız ya. Bak, enfes simitler de geldi taş fırından. Şimdi bir de Setenay Prensesimiz için özel olarak alınmış 7 ayrı çeşit reçelimizi de şöyle koyarsak. Sen seviyorsun diye turunç reçeli de buldum. Dicle'cim serp şunları ha. Al bebeğim sana serpme kahvaltı. Tamam, şöyle. Neydi o kitapçıdaki çocuğun adı? Deniz mi? Aradı mı o? Beni sosyal medyadan da engellemiş. Ay yok artık. Kızım madem bu kadar hoşlandın çocuktan gidip peşinden izah etseydin durumu. Ne diyeceğim ki? Yani Denizciğim ben aslında nişanlı değilim. Senin gibi özgürlüğüne düşkün biriyim dedim diyelim. Kezban beni kandırmak için yalan söylüyor diyecek. Yani Denizciğim ben nişanlı değilim ama ileride aşkı bulduğumda evlenmek istiyorum. Yani ne var bunda desem yine Kezban diyecek. Baktım her durumda Kezban oluyorum, saldım gitti. Demek ki gerçek aşk değilmiş. Yani gerçek aşk olsaydı bütün engelleri aşmaya çalışırdı. O yüzden salla gitsin. Asıl sen anlat Melike. Yiğit Bey'den, Yiğit'e terfi eden Yiğit'le nasıl geçti buluşma? Hı? Ya yapmayın ya. Of, dalga geçmeyin be. Kötü geçti. Çok kötü geçti. Ne oldu ki? Ya adam bana göre fazla mükemmel. Nasıl yani? Bir ilişkinin rafine tarafı olmak kadının hakkıdır. Düşüncesiz Yiğit bu hakkı gasp etmişti. Ya ne kadar zarifsin. Teşekkür ederim. Bir dakika be kardeşim, tamam. Ya sen tutsana şunu. Ne oluyor arkadaşım? Ne oluyor? Biz de insanız. Bu mahallenin insanıyız. Ben istediğim gibi arabaya binerim. Biraz medeniyet ya o. Bir kere Melike'den daha kibardı.
Melike'den daha nazikçe yemek yiyordu. En kötüsü de o kadar yakışıklıydı ki Melike'den daha çok dikkat çekiyordu. Ve Allah kahretsin ki daha entelektüeldi. Sinemaya gitmeyi sever misin? Ay çok severim. Sinemaya bayılırım. Adana zaten sinema şehri biliyorsun. Benim çocukluğum orada geçti. En çok da böyle macera filmlerini seviyorum. Aksiyon filmlerini seviyorum. Bir de böyle uçan süper kahramanlar var ya. Onlara bayılıyorum. Sen? Ben bağımsız film seviyorum. Bağımsız film derken? Yani böyle küçük insanların küçük ama derin hikayeleri ilgimi çekiyor. Ha, bu böyle telefonla çekilenler var. Hani öyle ben anlamadım bir dakika. Nasıl, hangi filmler ya? Yok hayır öyle değil. İsim vererek konuş. Ne, hangisi yani? Şöyle anlatayım sana. Daha gerçek hikayeler. Yani hayatta yaşadığın şeyleri ekranda görmek gibi düşün. Fazlası yok. Olduğu gibi ekrana taşımak gibi düşün. Senin ev halini düşün işte. Ya kızlar, bakın bunu bir kere söyleyeceğim. Sonra hep birlikte bu söylediğimi sonsuza kadar unutacağız. Tamam mı? Söz mü? Söz. Söz aşkım tabii ki. Ya adamın beli bile benden ince olabilir. Yani tabii öyle ölçmedim de hani böyle uzaktan bakınca böyle bir kıyasladım. Ya gülmeyin ama gülmeyin ya. Kızlar gerçekten gülmeyin. Büyük haksızlık bu. Evet. Bir dakika Melike. Şimdi ben tam olarak anlamadım. Adam fazla mükemmel, beli ince belli diye bir daha görüşmeyecek misin? Ay tabii ki görüşmeyeceğim Dicle. Yani görüşmek istemiyorum. Ya bir insan ilişkide rahat etmek ister. Ya dış dünyada zaten böyle dev bir rekabet var. Ben ilişkide rekabete gelemem. Vallahi gelemem ya. Ya insan ilişkisinde en mükemmel benim, en tatlı da benim, en birinci benim diye hissetmek ister. Bu da en doğal hakkıdır. O ne öyle yok karınca gibi ben sırt bir şey havalı zaten. Yok ya vallahi bak ellerim titriyor sinirden ya. Senin kan şekerin düştü. Biraz bak reçelli. Hadi koş. Evet. Evet, hayat devam ediyordu. Meryem'in ölümünü arkamızda bırakmıştık. Ama Meryem'in sırları bizi bırakmıyordu. Çevremizde bir ağ örülüyordu yavaşça. Küçük masum sinekler gibi fark etmeden örümceğin tuzağına düşüyorduk. Gelmeden önce niye haber vermedin? Aramızda böyle bir resmiyet yoktu. Yeni mi çıktı? Mehveş sana düşünmek istediğimi söylemiştim. Düşündün mü peki? Evet. Ben bu ilişkiye devam etmek istemiyorum Mehveş. Güneş yüzünden mi? Hayır. Güneş yüzünden yani. Hayır dedim. Meryem de babamın ölümünü araştırıyor. Gerçeğe ulaştığında kim bulacak zannediyorsun? Bunu da bir düşün istersen. Ama sana bir iyilik yaptım sevgilim. Güneşi Selin'in üstüne saldım. İşte böyle koruyorum seni. Ha? İyi insan lafın üstüne ararmış. Efendim Güneş? Mehveş Hanım merhaba. Ben Meryem'in eşyalarına tekrar baktım. Bir yastık kılıfının içine anlayamadığım bir takım belgeler saklamış. Ciddi misin? Evet. Yani bunlar önemli olmasa neden saklasın ki? Meryem'i Selin Hanım öldürmemiş olabilir. Bu dosyalar her neyse belki de bunların ortaya çıkmasını istemeyen birisi yapmıştır. Doğru söylüyorsun. Her şey mümkün. Evet. Yarın o zaman ben ofise size getireyim. Çünkü ben bir şey anlamadım. Tamam. Tamam, teşekkür ederim Güneş. Biliyorsun, Meryem'in katilini bulursak babamın katilini de buluruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Al işte. Uyardım değil mi seni? Uyardım. O küçük muhasebeci kız belgelerin kopyasını saklamış.
Güneş mi bulmuş? Güneş bulmuş. Uyardım seni. Belki de gerçek sadece bir mum yakmamızı bekliyordu. Mis gibi. Dicle. Ne? Ya kızım az kibar ol ya. Bir şey diyeceğim. Ben Meryem'in evinden çıktım gittim dedim ya. Tut şunu. Allah. Yalan mı söyledin? Yahu bir dinle kızım ya. Ben Setenay'ın düğününe geri dönmek istemedim. Geri eve döndüm. Merdivenden yukarı çıkarken sanki birisinin Meryem'in evine girip çıktığını duydum sanki. Ya bunu şimdi mi söylüyorsun ya? Ya kesin kes görmedim ya. Yani bir kapı açılıp kapanma sesi duyar gibi oldum. Sonra aşağı baktım. Ama kimse yoktu. Yani çöpü çıkarıp kapatmıştır diye şey etmedim. Ama bir parfüm kokusu vardı. Ağır bir koku. Yani merdivenden aşağı inecektim tekrardan ama Meryem kızar diye inmedim. Meryem sıkmıştır belki. Ben Meryem'in kokusunu bahar çiçeklerinin kokusu gibi iyi tanırım. Tamam ya, tamam arabesk yapma bana. Sade konuş, anlat. Ya ağır bir parfüm işte. İç bayıcı. Çöpü çıkarmamıştı. Sen nereden biliyorsun? Ertesi gün biz Meryem'in evine gittik. Çöpü karıştırdık. Ne yaptınız? Yani bir şey buluruz diye işte. Sonuç olarak çöpü çıkartmamıştı. Ama kapıyı açıp kapattıysa... gerçekten eve senden başka birisi girmiş olabilir. Sen o parfümü yine koklasan hatırlayabilir misin? Hatırlarım tabii. O mumun alevi kaçımızı yakacaktı.